Herkese merhabalar. Bu tarifimde sizlere oklava kullanmadan, tek tek şekil vermekle uğraşmadan pratik bir şekilde yapabileceğiniz kruvasan lezzetinde bir haşhaşlı çörek tarifi hazırladım. Hemen bu güzel tarifimin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Haşhaşlı katmer çöreklerimin hamuru için ilk olarak yoğurma kasesine 200 mililitrelik bir bardak ile 2 bardak ılık sütü ve şöyle bir çay bardağıyla 1 bardak da yoğurdu ekliyorum. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağını ekledikten sonra şöyle bir tane de tam yumurta ilave ediyorum. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 paket de instant kuru maya ilave ederek tüm bu malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum. İçerisindeki toz şeker ve maya güzelce eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra yavaş yavaş ve kontrollü olarak unu ekleyerek hamuru yoğurmaya başladım. İlk aşamada elinizi fazla hamura bulaştırmamak için tüm malzemeyi şöyle bir spatula ile karıştırıp toparlayın ve bu aşamada içerisine 1 tatlı kaşığı da tuz ilave edin. Özellikle mayalı hamurlarda tuzu en son aşamada ilave edin ki mayanın aktifleşmesine engel olmasın. Şöyle kase içerisindeki hamur güzelce toparlandıktan sonra artık spatulayı kenara bırakacağım ve hamurumu elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ben bu tarifim için toplamda 6,5 su bardağı un kullanarak bu şekilde özlü pürüzsüz bir hamur elde ettim. Ve hamuru da en az tezgah üzerinde 3-4 dakika yoğurdum. Şöyle hafif ele yapışan bir yumuşaklıkta olduktan sonra da yoğurma kasesine alarak kenarda en az 30 dakika kadar mayalandırdım. Mayalandırma süresi ortam sıcaklığına göre değişebilir. Hamurunuz 2 katına çıkıncaya kadar mayalandırmaya özen gösterin. Yaklaşık 30 dakika kadar mayalanan hamuru şöyle unlamış olduğum tezgah üzerine alarak güzelce toparlıyorum. Maya kokusu çıkması için bu aşamada şöyle bir elimle tekrar yoğurduktan sonra şimdi de hamuru bezelere ayıracağım. Bir hamur kesme kartı kullanarak toplamda 6 tane bu boyutlarda büyükçe bezeler yaptım. Her bir bezenin aynı boyutta olmasına özen gösterelim. Hazırlamış olduğumuz bezeleri de içe doğru katlayarak pürüzsüz yuvarlak bir şekil verelim ve sonrasında da unlamış olduğumuz bir servis tabağının içerisine alarak yerleştirelim. Bezeleri üst üste dizerek şekil vereceğimiz için her bir bezenin aynı boyutta ve güzel pürüzsüz bir kıvamda olmasına özen gösterelim. Şimdi üzerini kapatarak tezgah üzerinde 10 dakika kadar dinlendireceğim ve sonrasında da şekil verme işlemine geçeceğim. Bu arada ben de haşhaşlı tahinli karışımı hazırlıyorum. Şöyle bir paket kadar sarı haşhaşı kasenin içerisine aldım. Küçük bir çay bardağı da tahin içerisine ekledikten sonra yine küçük bir çay bardağı olacak şekilde de içerisine sıvı yağ ekledim. Haşhaş içerisine eklenen tahin ayrı bir lezzet veriyor. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle pürüzsüz, akışkan bir kıvam alıncaya kadar çırpma teliyle çırptım. Bu arada içerisine biraz toz şeker ve iri kıyımda ceviz ekleyeceğim. Onları da bu şekilde hazırladım. Şimdi kenarda bekletmiş olduğum bezelerden bir tanesini unlamış olduğum tezgah üzerine alarak diğerlerini de üzerini kapatarak açma işlemine başlayacağım. Mutlaka diğerlerinin üzerini kapatın ki üzeri kurumasın. Bu çöreğimizi üçerli gruplar halinde her birini servis tabağı büyüklüğünde açıp aralarına da haşhaşlı tahinli karışımı sürerek hazırlayacağız. Bezeleri açarken de çok inceltmeyelim. Bu kalınlıkta olması yeterli. 3 tane bezeyi servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra da şimdi de aralarına haşhaşlı tahinli karışımı sürelim. Toplamda 3 yemek kaşığı olacak şekilde haşhaşlı karışımı sürdükten sonra şöyle kaşığın tersiyle de her yerine güzelce yayalım. Bezelerin üstüne haşhaşlı karışımı sürerken hiç boşluk kalmayacak şekilde sürmeye özen gösterelim. Ve bu aşamada biraz üzerine toz şekerle birlikte biraz da ceviz serpiştirerek bu şekilde hazırlayıp üstüne ikinci bezemizi yerleştirelim. Diğer bezeyi üzerine yerleştirirken de mutlaka şöyle kenarlarını eşitlemeye özen gösterelim. Çünkü elimizle büyüttüğümüzde her birinin eşit bir boyutta açılması için bu aşama önemli.
İkinci bezenin üzerine de yine aynı şekilde haşhaşlı tahinli karışımı gezdirerek hiç boşluk kalmayacak şekilde güzelce kaşığın tersiyle sürdüm. Yine toz şeker ve ceviz serpiştirdikten sonra da üçüncü bezeyi üzerine yine eşitleyerek yerleştirdim. Ben bu tarifimi haşhaş ve tahini karıştırarak hazırladım. Sizler dilerseniz sadece haşhaş ya da sadece tahin kullanarak da yine bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Son kat bezenin üstüne de haşhaşlı karışımı sürerek şöyle yine toz şekerde serpiştirerek elimle de üzerine bastırarak tezgah üzerinde genişletiyorum. Alt katlarının da eşit bir şekilde açılması için şöyle elimle de kenarlarından çekiştiriyorum. Ve bu boyutlara geldikten sonra üzerine ceviz serpiştirerek daha sonra hamuru toplamda 12 eşit parçaya kesiyorum. Ben toplamda 12 eşit parçaya bölerek bu tarifi hazırladım. Sizler dilerseniz daha küçük ebatlarda keserek daha fazla sayıda da rulolar elde edebilirsiniz. Haşhaşlı çöreklere şekil verirken de şöyle uç kısmını çekerek şekil vermeye özen gösterin. Bu şekilde hazırladıktan sonra da yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine aralıklı olarak dizelim. Bu tarifi bu yöntemle hazırladığınızda kruvasan lezzetinde araları tel tel çok da güzel bir çörek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kenarda bekleyen diğer 3 tane bezeyi de yine aynı şekilde hazırlayarak şekil verdim ve sonrasında tepsiye dizdiğim çöreklerin üzerine artan haşhaşlı karışımı sürdüm. Sizler isterseniz bu aşamada üzerine yumurta sarısı da sürebilirsiniz. En son şöyle biraz file badem, varsa elinizde fındık ya da ceviz kırığı serpiştirerek önceden ısıtılmış olan alt üst ayarlı 180 derece fırında ve fırının alt rafında çörekleri pişirmeye gönderiyorum. Çörekleri mutlaka fırının alt rafında pişirin ki hemencik üzerleri yanıp kızarmasın. Benim fırınımın ayarına göre 180 derece alt üst ayarlı fırında toplamda 25 dakikada çörekler pişti. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre kontrollü olarak pişirin. Bu arada ben çöreklerin 20 tanesini pişirdim. 4 tanesini de dondurucuya kaldırdım. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Şöyle fırından çıktıktan sonraki hallerini de yakından göstermek istiyorum. Üzeri böyle çıtır çıtır, içi ise kat kat çok güzel bir haşhaşlı çörek tarifi oldu. Bu tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tüm püf noktalarını anlatmış olduğum bu güzel tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.